Yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kurbağalı çantamızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son kollarımızı örün demiştim. Bu şekilde ben bitirdim. Biraz sonra böyle dikeceğiz. Şimdi hemen gözümüzle devam edelim. Gözümüzü örelim. Bunun için 10 milim göz kullandım. Şöyle normal düz siyah olanlardan birini yapmıştım zaten. Bunu da hazırlayalım, kenara koyalım. Evet, şimdi önce gözümüzün şu arka kısmını yapalım. Daha sonra beyazı yapalım. Yeşil iple başlıyoruz. Sihirli halka yapalım. Evet. Orta parmağıma 2 kere ipimi doluyorum. İçinden geçtim. İpi sabitledim. Şimdi içerisine 6 tane sık iğne. Şimdi buraları çabuk geçelim. 6 sık iğne yapacağım. Kapatacağım. İkinci sıramda hepsini çift batıp 12 sık iğne olacak. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Üçüncü sıramdayım. Bir tek, bir arttır, çift battık, bir tek, bir arttır, 6 tekrar yapıyoruz. 18 tane sık iğne olacak sıra sonunda. Evet, dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, sıra sonuna kadar yine 6 tekrar, 2 tek, bir arttır, sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. Daha sonra 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 4. düz örgümü FLO'dan öndeki tek kattan yapacağım. Evet, bu 8. sıramız oluyor. Şuradaki önden tek katı batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde hepsini aynı yapalım. Evet, sıra sonuma geldim ve 3 tane ilmek kaydırarak göz kapağımı bitiriyorum. Bir zincir çekip ipimizi biraz dikecek kadar uzun keselim. İsteyen silikonla da yapıştırabilir, sıcak silikonla. Evet, şimdi göz kapağımızı yaptık ve şimdi göz beneğini yapalım. Göz beneğini yine 6 ile başlayalım. İkinci sırada çift batalım. 12 sık iğne hazırlayıp gelelim bunları. Evet, bu arada sihirli halkamızı kapatırken çok sıkış yapmayalım. Çünkü buraya gözümüzü takacağız. Şöyle rahat bırakalım. Sonra iyice sıkarsak zorlanırız. Evet, gözümüz girecek kadar bir boşluk bıraktım. Şimdi normal yine devam ediyorum. İlk ilmeğimi batıp ilmek kaydır. Bir zincir. İkinci sıramda hepsini çift batıyorum. 12. Daha sonra bir tek, bir çift yapalım. Evet, 3. sıramdayım. Bir tek, bir çift, bir tek,
bir çift. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 18 sık iğneye ulaşacağız. Daha sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. İlmek kaydırıp bir zincir ve biraz dikecek kadar da uzun keselim. Evet, şimdi gözümüzü hemen dikelim. İçine biraz elyaf koyacağız. Gözümüzün. Önce bir gözümüzü yerleştiriyoruz. Ortadaki sivri halkanın içine şöyle tığ veya başka bir şeyle biraz tekrar açalım. Evet, gözümüz 10 milimdi arkadaşlar. 8 milim de olur. Hangisi varsa, birbirine yakınlar çünkü. Şimdi gözümüzün arka kısmını taktıktan sonra mühürleyelim. Çakmakla biraz eritiyoruz. Gözümüz çıkmasın diye. Biraz bekletelim. Hemen bastırmayalım. Daha sonra şöyle çakma ucuyla şöyle yayalım erittiğimiz parçayı ve mühürlemiş olalım. Ve gerçekten çıkmıyor iyice. Ben çünkü yapmaya çalıştım geçen, çıkmadı. Yanlış bir şey olmuştu. Evet, şimdi mühürlemeyi de yaptık. Gözümüzü de göz kapağının içini elyafla dolduralım. Şöyle pusturalım biraz. Elyafı ezelim. Şimdi kapağı üstüne koyuyoruz. Şu başlama yerine aynı yere ikisini getiriyorum. Denk getiriyorum. Dikerken bunu alta yapacağız. Dikiş yerlerini. Şimdi buraya yerleştirelim. Daha sonra burada diktiğimiz felolardan şurada tek katlar vardı. Buraya da bunları dikeceğiz. Evet, beyaz ipimizle bir yeşilden şuradaki tek kattan bir beyazdan alttan giriyorum. Bu şekilde dikelim. Bir yeşil, bir beyazdan geçtim. Bu şekilde dikmeye devam edelim. En son biraz kalınca içine tekrar elyaf dolduralım. Evet, az bir boşluk kaldı bitmesine ve bunu da tekrar son dolduruşlarımızı yapalım. Çünkü boşluk var, daha yumuşak gördüğünüz gibi. Evet, dikişimi tamamladım arkadaşlar. Bu arada şurada son arttırmadan sonra 2 sıra düz örün demiştim. Bu normalde baktığınızda 2 sıra gibi ama bir sıraymış. Ben çünkü birinciyi yazarken ya birinciyi tarifi çıkarıyorum. İkinciyi de artık ona bakarak yazıyorum.
Ama burada baktığımda şu an 2 sıra gibi gözüküyor. Ama onlar dikişmiş. Diktiğim yer. O yüzden de zaten videoda da yukarıya yazıyorum sayılarını. Bir önceden yazmış olacağım. Oradan da tekrar zaten anlarsınız. Eğer ipiniz de ince ise yine siz 2 sıra yapın. Bu benim ipim kalındı. Bunlar da fark ediyor ip ince ise. O yüzden de ufak düşebilir. Evet, şimdi gözlerimizi şu şekil dikeceğiz. Bu arada şöyle pembe iple de yanağının kırmızılıklarını yapacağız. 2 tane. Sihirli halka için 2 tane 6 sık iğne. İkinci sırada hepsini çift batıyoruz. 12. 2 tane hazırlayalım. Şuraya silikonla bunu yani yapıştıracağım. Sıcak silikonumla. Şimdi gözlerimizi şöyle dikelim. Evet, gözümün birini diktim arkadaşlar. Dikerken tam şu ortayı takip ediyoruz. Ortadaki son 1'e 1 diyelim. 1, 2, 3. sıra gözükecek. 4'ün üzerine yerleştireceksiniz. Şimdi diğer gözü de bu sefer bu tarafa tam ortadan takip ediyorum. 1, 2, 3. Buraya şu şekil yerleştireceğim. Şu dikiş alta gelecek. Böyle eşit olacak yani şeyler. Aralığımız eşit olması lazım. Şimdi bunu da buraya dikelim. Şunu bir düğüm atayım. Evet, gözümü şu uçtan bu tarafa diktim arkadaşlar. Biraz zor oluyor çünkü kameranın önünde çok dikkat istiyor. Şimdi arkayı dolanacağım. Arkayı gözümün şekline göre arkayı dipten değil şöyle dolanacağım. Buraya bakın, bu şekilde sabit durması için sallanmayacak. Çevresini yuvarlak şekilde devam ettim. Düz diktim. Buradan şimdi arkaya doğru gidiyorum. Hemen karşısına gelen yere iğnemi batırıyorum. Buraya 2 tur gidebilirsiniz arkaya. Tekrar bir dikeceğim. Buraya geçiyorum çünkü dikmiştim, burayı güzel diktim. Şu arkayı bir daha dolanacağım. Biraz tutması zahmetli oluyor. Böyle dikip bitirelim arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim bakışlarına. Evet, gözlerimizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde.
Şimdi ben silikonum ısınırken şöyle bunu yapıştıracağım. Bu arada kollarımızı dikelim. Tam ağız kısmının hizasına şöyle ağzımın yandaki hizaya yana doğru şu şekil buraya güzelce dikelim. Birkaç defa gidip geliyoruz. Evet, bunda düğüm atalım ve diğer kolunda aynı şu şekilde hizamıza dikiyoruz buraya. Evet arkadaşlar, ben allıklarını da yapıştırdım. İsteyen dikebilir. Kollarda diktik. Şu şekilde çok hoş oldu. Şimdi bütün bunu bitirdik. Sıra geldi askılı pantolonunu yapmaya. Ben dediğim gibi bu renkle çalışacağım. İsteyenler de erkek çocuklar için maviler, kahveler, kremler yapabilirsiniz. Şimdi birinci bacağı bu şekilde örüp koparıyoruz. İkinciyi de ekleyeceğiz. Evet, ipimizi şöyle bir sabitleyelim. Ve 30 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi çok sıkış değil, rahat çekelim. Gergin olmasın. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, toplam 30 zincir çektim. Şimdi şöyle döndürelim. Ve ilk çektiğimiz zincire batıp ilmek kaydıralım. Evet, iki ucu birleştirdik. 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı ilmeği için batalım. İkili trabzan yapıyoruz. Tığım üstüne aldım. Şimdi her zincirin içine ikili trabzan yapalım. Bir tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Evet, sıra sonuna geldim. İlk yaptığımız zincirin içine 3. zincire batıyorum. İlmek kaydırdım. Ve 30 tane yine ikili trabzan yapmış oldum. 3 zincir çektik. Hemen sıradaki boş ilmeğin içine batıyorum. Yine sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane ikili trabzan. Eksiltme artırma yapmıyoruz. Toplam 4 sıra bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi iki parçayı ördüm. Birini kopardım. İkinciyi burada şimdi zincir çekeceğim. Siz de böyle kendi kurbağanıza giydirin. İp farkından değişebilir sayılarımız. Şimdi bunu giydirdikten sonra şu aramdaki boşluk kadar zincir çekeceğim. Böyle saydığımda 2, 4, 6, 8 zincir istiyor. Buraya şimdi 8 zincir çekip birleştireceğim. Evet, sizin de o arası daha azsa ona göre zincir çekin arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Diğer bacağı alıyorum.
Tam aynı birleştirme yerine şuraya batıyorum. İlmek kaydırdım. 3 zincir aynı yere batıp sıra başımız burası şimdi ve şu şekilde oldu görüntü. Şimdi bunu gidip geleceğiz. Her ilmeğe bir tane batalım. İkili trabzan. Evet, birinci bacağımı dolandım arkadaşlar. Zincire geldim. Zincirinde şöyle her bir kata ikili trabzan. Devam ediyoruz. Evet, bu şekilde dolanalım. Buradan diğer bacağı da hepsine tek batıp zincirin diğer tarafına geleceğiz. Evet, diğer bacağımda dolandım arkadaşlar. Şimdi zincirin diğer tarafına geldim. Şimdi bu taraftan örüyoruz. Her bir ilmeğe bir tane ikili trabzan. Sıranın sonuna gelmiş olduk. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi bundan sonra aynı gidişatla devam edeceğiz. Evet. Sıramın sonuna geldim. Yine ilk ilmeğimi batıyorum. İlmeği kaydırdım. Tekrar 3 zincir. Yukarıya çıktık. Hemen dibine batıyorum. İkinci sıraya devam ediyorum. Bu şekilde öreceğiz. Bunu artık ben biraz öreceğim. Şöyle şuraya kadar falan. Oradan devam edeceğim. Size de gösteririm. Evet arkadaşlar, şimdi pantolonumuzun bel kısmını toplam 10 sıra ördüm. Siz yine de bir kendi kurbağanıza koyun üzerine şu boşluğunuzun aynı olmaya çalışın. Dediğim gibi iplerimiz farklı olabilir. Aynı marka bile renkleri farklıyken biri kalın biri ince çıkabiliyor. Mesela bu bayağı benim beyazım kalınken bu ince çıktı. Yeşil öyle. O yüzden de şurası şu an 16 sıra. Şurayı saymadım. 16 sıra olacak. Ve şimdi burada artık koparacağız. Yani demek istediğim bir sıra daha örebilirsiniz veya bir sıra eksik yapabilirsiniz. Yani illa 10 sıra olacak diye bir şey yok. Bunu ayarlayalım kendimize göre. Şimdi burada ilmek kaydırıp burada ilmek kaydırmışım zaten. İpimi kesiyorum. Burası arka çünkü. Bu ipleri saklayacağız. Başlangıç yeri olduğu için burayı arkaya alalım. Şöyle yapalım. Düz tarafı. Şimdi buraya pantolonumuzun ön kısmını yapacağız. Şimdi şöyle tutalım. Bakın şu tam ortayı bulalım. Hatta şöyle de olabilir. Şurada zincir çektiğimizde 8 zincir vardı. 2 4 tam orta şöyle. Şöyle şuradan ortayı bu şekilde de bulabiliriz. Evet. 12 burası, 12 burası. 24 tane ilmek ayarlayalım. Bunu da bu tarafa 12 sayalım. 2 4 6
8, 10, 12. 12'nin üzerine koyuyorum. Diğeri de bu tarafa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şurası. 24 ilmek yapacağız. Şuraya bir ip takayım. Evet, tam ortamı belirledim. İşaretleyiciden sonra 7 ilmek burada var. 7 de burada var. Ve tam ortası ayarlamışım. Şimdi hemen ipimizi takalım. Şuraya. İpimi sabitledim. Tığımın üstüne aldım. Hemen buradan başlayalım. Evet. Toplam 24'tü. 24 tane ikili trabzan yapalım. Evet, 24 tane ikili trabzan yaptım. 25 de olur. Yine tam dengelenmezse arkadaşlar şu orta düz gelecek. Buraya eşit olacak. Bunu yine ayarlayabilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Dibine battım. Şimdi bu tarafa doğru hepsine tek batıyorum. Bu şekilde birkaç sıra gideceğiz. Şuradaki şu ipi de şöyle şurada gelince arada yürütelim. Onun için de örelim. Evet, bu ipimizi şöyle tutup bunu da arada gizleyelim. Evet, toplam 4 sıra ördüm. Bir sırada 2 zincir çektim, döndüm. Bir sırada tekli trabzan yapacağım. Batıp çıkıp bir seferde kapatıyorum. Tığım üstüne aldım. Batıp çıkıyorum. Bir seferde tekli trabzan yapalım. Ve artık ipimizi koparacağız. Askılarımızı yapacağız. Evet, ön kapağımızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi askımıza geldi. Bir tanesini yaptım. Sayımı belirledim. Şöyle arkadan şu bacağımız var ya, şurası ortadan taktım ipimi ve 56 tane zincir çektim. Daha sonra 3 zincir atlayıp ikili trabzanla hepsini doldurdum ve buraya sabitledim. Şimdi aynısını buraya yapacağız. Şöyle hemen ipimi takacağım. Yine şöyle şu bacak ortasını buluyorum. Şu bacağımın ortası. Düz geliyorum ve şurası göz kararı. Burayı birledim. Şöyle ipimi sabitledim. Evet. Şimdi buraya ipimi tutturdum. Evet, bu bir sayalım. 56 zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 6 7 55 ve 56 zincir çektim. Şimdi 3 taneyi atlıyorum. Tığın üstüne aldım. 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye ikili trabzan.
Şimdi sıra sonuna kadar her zincirin içine bir tane ikili trabzan yapalım. Evet, sıramın sonuna geldim. 2 tane atlıyorum. 2 ilmek atlayıp üçüncüye batıp çıktım. İlmek kaydırıp tutturdum. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Biraz uzun kesiyoruz ipleri saklamak için. Evet, bunları da içeriye saklayalım. Şimdi ben pembeyle yapacağım. Bütün çevresini sık iğne gideceğiz. Önce şunları bir saklayalım. Şöyle bu tarafa alıp ilmeklerin arasından geçirelim. Önce burayı bir temizleyelim. Evet, ipimizi şöyle sabitleyelim. Ve arkadan başlayalım. Şuradan her ilmeğe bir tane sık iğne yapalım. Evet, şimdi askı kısmına geldik. Burayı da şöyle arkadan ilmek CC yaparak devam edelim. Sıradaki ilmeğe batalım. Battım ve içinden geçtim. Sıradakine batıyoruz. İçinden geçtim. CC yapıyoruz bu şekilde. Yani ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde çok kullandım ama bu kelimeyi ben de biraz rahatsız oluyorum. Başka yerde duyunca. Böyle devam edelim. Tekrar aşağıya devam edeceğiz ve bütün çevresini sık iğne öne geleceğiz. Yine sık iğne olarak bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kurbağamızın askılı pantolonunun her tarafında pembeyle gittim. Paçaları da yaptım. Yine sık iğne olarak. Şimdi düğmeyle de en son düğmeyle birleştirelim. Arkamız şöyle çapraz yapacağız. Diğerinde bu şekilde şöyle geliyorum. Ve tam üzerine geliyor. Şu şekilde omuzdan geliyor. Üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle dikecek kadar bir payı var. Düğmemizi de üzerine koyup dikelim. Evet, bunu normal dikip gelelim. Beraber dikiyoruz. Şöyle, beraber. Evet, kurbağamızın bütün parçalarını tamamladık. En son önünde şöyle yıldız var biliyorsunuz. Yıldız şeklinde anahtarlık olarak yapılan çalışma var. Biz aynısını biz de yapalım. Tarife, tasarıma biz de uyalım şöyle. Bir de askısı kaldı. Askıyı da böyle yaptım ben. Şu bildiğimiz normal modelden çift kat çalıştım. Biraz sonra bunu da gösteririm. Hemen şunu yapalım, yıldızımızı. Şimdi bunun için 6 ile başlayalım. 6, ikinci sırada hepsini çift batalım. Daha sonra üçüncüde bir tek bir çift, dördüncüde iki tek bir çift, beşinci sırada 3 tek bir çift yapalım. Birinci yaptım, ikinciyi de aynı şekilde örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yıldızımızın orta kısmını yaptım. 6 ile başladım.
İkinci sırada hepsini çift battım 12. Üçüncü sırada bir tek bir çift 6 tekrar 18. Dördüncü sırada 2 tek bir çift 24. En son 3 tek bir çift 3 tek bir çift 6 tekrar 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yıldızımızın bunu üçgenleri yapacağız. Şimdi bu tarafa devam ediyoruz. 7 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlıyorum. Bakın bunu atlıyoruz. Yanındakine 6 tane yapalım. Bu 1 2 3 5 6. Bir zincir çekip döndüm. Yine birinciyi atlıyorum. Yanındakine 1 2 3 4 5. Bir zincir çekip dönelim. Bir atlıyorum yanındaki 3 ve 4. Her sıra bir tane eksilmekte. Bir zincir çektim, döndüm. Bir atladım. Yanındakine 1 2 3. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir atla yanındaki 1 2. Bir zincir çekip dönüyorum. Bir atlayıp bir tane sık iğne. Evet, birinciyi bitirdik. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Şimdi hemen ikinciye toplam 5 tane bu şekilde yapacağız. Hemen şuradan devam ediyoruz. Buraya değil, buraya atlamıyoruz. Şuradan devam edeceğim. Aynı yerin dibinden. Şöyle ipimizi arkaya tutturdum. Bunu 1 diye sayalım. 1. Yine 7 tane örelim. Şu ipi de arkada yürütelim. 2 3 4 5 6 7. Evet, şimdi aynısını yapalım. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir atlıyoruz. 6 tane yapalım. 2 3 4 5 6. Şu arada kalmış dipte. Buraya batalım. Ve 6. Bir zincir dönelim. Bir atlıyoruz yanındaki. Evet, bunu aynı bu şekilde hepsini örelim arkadaşlar. 5 tane yapalım. Evet arkadaşlar, toplam 5 tane üçgenlerimizi çıkardık. 5.'yi artık koparmıyoruz. Buradan aşağıya bütün kenarlarımızı sık iğne öreceğiz. Her ilmeğin içine bir tane batalım. Sık iğne yapalım. Buradan karşıya tekrar. En son şu tepeye geldiğimizde tepenin o bir tane sık iğne vardı. Onun içine 2 tane yapalım. Şöyle rahatlaştıralım köşeyi dönmek için. Tekrar aşağıya iniyorum. Şu ipi de arada yürütüyorum. Evet, bütün çevresini bu şekil sık iğne ile devam edelim.
Evet, tekrar sıranın başına geldim arkadaşlar. Sık iğnelerimi bitirdim. Şimdi diğer parçayı da alıyoruz ve karşılıklı şu şekilde tutarak sık iğne ile hemen karşıya sık iğne ile bunları birleştiriyoruz. En son biraz yer bırakacağız. İçine elyaf dolduracağız arkadaşlar biraz. Dediğim gibi bu tarifle de ayrıyetten anahtarlık da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Evet, son birleştirmeleri yaparken az bir boşluk kaldığı zaman içerisine elyaf dolduralım. Şöyle makasımızın ucuyla da yıldızlarımıza doğru elyafı itelim, sıkıştıralım. Ve tekrar kapatmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, yıldızımızı da tamamladık. Şimdi bunu da kenara koyalım ve askımızı yapalım. Dantel angle çoğunuz biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için şöyle bir başlangıç yapalım. Çift kat çalışacağız. İpimizi yumağın içinden aldım. Hem içinden hem dışından aldım ipimi. Tığımda 3,5 milimle yapacağım. Kalın olduğu için. Şöyle ipimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bir atlayıp yanındakine bir sık iğne yapalım. Biraz rahat bol çekerseniz daha iyi anlarsınız. Şimdi bakalım, bunu döndürüyorum şöyle. Döndürdüğümde şuradaki kabarıklığın içine batıyorum. Yandan doğru batıyorum. Tekrar döndürdüm. Yine şu bir alttaki kabarıklığın içine yandan giriyorum. Sık iğne olarak kapattım. Tekrar döndürüyoruz. Yine şu alttaki kabarıklığın içine yandan giriyorum. Sık iğne yapıp kapatıyoruz. Bayağı çıktı örneğimiz. Tekrar yan çevirdik. Yine şuradaki kabarıklığa yandan girelim. Kapatalım. Evet. Bütün yapacağımız bu şu arkadaşlar. Çeviriyoruz. Şu kabarıklığın içine yandan giriyorum. Kapattım. Çevirdim. Bakın zaten hemen önümüzde kabarıklık. Yandan girdim. Kapattım. Evet. Bu şekilde dantel angle yapacağız askımızı. İsteyenler farklı şekillerde yapabilir. Hazır kullanabilirsiniz. Bunu da hemen şu yan tarafa şu şekilde, pardon, şöyle odaklayalım. Şöyle yan tarafa hemen kolumun hizasına buraya dikeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bırakacağım artık videoyu. Çok yoruldum. Sahur saati. Evet, bu yıldızımız da herhangi bir yere, şuraya olabilir. Şöyle silikonla yapıştıracağım ve çantamızı tamamladık. Kurbağa çantamızı. Çok hoş oldu. Böyle. Bunları da şöyle askısına diktiğimi farz edin.
Farklı renkte de yapabilirsiniz askılısını. Kahve tonları da olabilir. Pembe de olabilir. Size kalmış arkadaşlar tamamen. Ben bu şekilde yaptım. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Kurbağa çantamızı tamamladık. Sizler de ister bayrama yapın, ister başka zaman için kendinizi yapın, gençlere yapın. Çok da güzel sipariş alabileceğiniz bir çanta. Evet, kurbağamızı bitirdik. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.